Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yurt içi gündem açısından önemli bir gündeyiz. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan açıklanacak olan faiz kararı var. Ben de hem bu faiz kararıyla ilgili hem yurt içi gündemimizle ilgili hem de dolar TL ile ilgili beklentilerimi aktarmak istiyorum size. Öncelikle şu ana kadar kanalıma abone olduğunuz için ve bana destek olarak da yorumları yazdığınız için teşekkür ederim. Eğer siz de bu videoyu ilk defa seyrediyorsanız hem sizler de kanalıma abone olabilir hem de bundan sonraki yayınlara daha hızlı ulaşmak için de zili işaretleyebilirsiniz. Merkez Bankası'ndan yapılacak olan açıklamaya bakalım. Öncelikle bugün faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor arkadaşlar. Eğer biz bu yayını Mart ayı seçimlerinden önce yapıyor olsaydık, ki benim videolarımda da genelde bununla ilgili beklentiler vardı. Nisan ayında 100-150 bas puanlık bir indirim beklentisi vardı. Ama son hafta, Mart ayının son haftasında dolar TL'de yaşamış olduğumuz bu yukarı yönlü hareketten sonra işte son gelen enflasyon rakamları da yine etkili olacaktır. Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentilerinin Haziran toplantısına ertelendiğini görmekteyiz. Bu faiz kararının yanında bir de bugün yapılacak olan açıklamalar, yani toplantı metnini takip edeceğiz. Benim beklentim işte yine enflasyonla ilgili detaylara, enflasyonla ilgili beklentilere, enerji piyasasındaki yani petrol fiyatlarındaki hareketliliği ve son olarak da yine sıkı para politikası duruşunu devam ettireceğini, elinden gelen bütün Merkez Bankası'ndan gelecek olan açıklamalara bakalım. Bugün faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Eğer biz bu yayını Mart seçimlerine yaklaştığımız sırada yapıyor olsaydık, Nisan ayında 100-150 bas puanlık bir indirim beklentisinin daha hakim olduğunu söyleyebilirdik. Ama Mart ayının son haftasında dolar TL ile ilgili yaşanan yukarı yönlü hareket, diğer taraftan yabancı yatırımcının yeniden ülkeden çıkması, yani dolara yönelmesi sebebiyle Merkez Bankası'nın hani oyun alanının biraz daha kısıtlandığını söyleyebiliriz. Hatta Fitch'in yan kuruluşundan yapılan açıklamada Merkez Bankası'nın her geçen gün bu oyun alanının daraldığını, yaklaşık 400 bas puanlık bir 2019 yılında indirim beklentilerinin olduğunu, enflasyonla ilgili bizim hedeflerimizi 2019 yılında gerçekleştiremeyeceğimiz ve TL'nin oldukça zayıf görünümünün devam ettiği ile ilgili çekincelerinden bahsetti. İşte Goldman Sachs'ta faiz artırım beklentisi olduğunu söyledi ama şu ortamda faiz artırımına gitmesi çok da uygun olmayacaktır. Zaten genel beklentide faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmemesi şeklinde. Eğer faiz indirimine giderse de mevduatta duran paranın, yani faizde duran paranın direkt olarak dolara yöneldiğini, son dönemde işte hatta dün de resmi gazetede yayınlanan açıklamaya göre artık uzun vadeli mevduatta biriken faizlerin yanında işte 3 aylık dönemler itibariyle de değişken faizli olarak yatırımlar değerlendirilebilecek. Böylelikle hani iki tercih arasında kalan yatırımcılar için, işte yerli yatırımcı için özellikle dolar mı alsam, mevduatta mı kalsam şeklinde onların kısa vadeli olarak hani mevduatta kalmaları ihtiyacını, mevduatta kalma isteklerinin artırılması planlanıyor. Böylelikle dolar TL'deki yükselişin önüne geçmek isteniyor. Ama bizim sadece şu anda bakmış olduğumuz hani dolar TL'deki yükseliş sadece Merkez Bankası'nın atacağı adımlarla engellenmeyecektir. Diğer taraftan şu an için İstanbul seçimleriyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun henüz daha karar vermemiş olması ve bu kararın da yaklaşık 10-15 günlük süre zarfında verilemeyecek olması piyasadaki belirsizliği artırıyor. Buna sadece yerel seçimler olarak bakmak doğru değil. Eğer bu durumun genel seçimlerde de yaşanacak olması yabancı yatırımcı açısından tedirginliğin artırılmasına sebep oluyor. Zaten son dönemde hani yurt içine gelmekte zorlanan, TL varlıklarına yönelmekte zorlanan yabancı yatırımcının olduğunu görüyoruz. Ben bu yayını yaparken dolar TL 5.90 seviyesinde hareket ediyor. Son dönemde daha çok gündemde olan Merkez Bankası'nın döviz rezervleri de söz konusuydu. Bununla ilgili önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda hani bu konulara değinmesi ya da soru cevap bölümünde bu konulara değinmesi bekleniyor ki yabancı yatırımcıya da hani net bir şekilde cevap verilebilsin. Ayrıca ABD ve Türkiye arasındaki ilişkiler yeniden gerginleşmeye başladı. Çünkü pazartesi günü ABD'den yapılan açıklamada işte İran'dan, bizim de dahil olduğumuz 8 ülkeden petrol ithalatını gerçekleştiremeyecek olması yeniden bizim aramızdaki bu S-400, F-35 savaş uçakları ile ilgili gelişmenin yanında bir yenisinin daha eklendiğini söyleyebiliriz. Bundan sonraki dönemde dolar TL'nin aşağı yönlü hani hareketi için
şu ana kadar yapılandan daha çok çaba harcanması gerekiyor. İşte 5.85'ler zaten önemli bir direnç noktasıydı. Bu seviyenin dün kırıldığını gördük. Doların zaten hem gelişen hem de gelişmekte olan ülkeler karşısında değer kazandığını son haftada görmekteyiz. Bu hafta ABD'den gelecek olan büyüme rakamları var. İşte dolar endeksine bakıyorsunuz, o da zaten hani 97.7 zirvesini test etmeye çalışıyor. Son dönemlerde bu noktayı geçememişti. Bu tip sebepler de yine dolar TL'nin yukarı yönlü gitmesini tetikliyor. Bundan sonraki dönemde 5.93, 5.96 ve 6.05 noktaları bizim yakından takip ettiğimiz ve hani olası böyle yukarı ataklarda hızlıca görebileceğimiz noktalar. Merkez Bankası da zaten 6.05'ten 6.20'ye çekmişti 2019 yılı beklentisini. Gerçi ankete göre çekmişti. Merkez Bankası'nın görüşü değil. Geri çekilmelerde de hani 5.75-5.70 noktasına gelmesi için ciddi anlamda yabancı yatırımcının aslında yeniden ülkeye dönmeye karar vermesi gerekiyor. 5.55'ler, 5.30'lar şu an için bence oldukça uzak görünen noktalar diyebiliriz. İşte bundan sonraki dönemde Mayıs ayı da hem yurt içi piyasalar açısından hem de yurt dışı piyasalar açısından önemli olacak. Bekleyip göreceğiz. Bugünkü açıklama önemli ama yine de Merkez Bankası'nın kararını saat 14'te gelecek. Yakından takip edelim. Soru ve görüşlerinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde ben cevaplamaya çalışırım. Hepinize bol kazançlar dilerim.